Soğuk ve yağmurlu bir Sakarya gününden herkese tekrar merhaba. Bugün aracımızın söküm işlemlerini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bilgisayarda çizmiş olduğumuz mimari bir projemiz var tabii ki. Bu işe girişecek olan arkadaşlar için şiddetle tavsiyem mutlaka mimari bir proje çizdirin veya çizin. 3 boyutlu mümkünse çizin. Çünkü eşyaların nereye geldiğini bilmek hem tesisat için hem de kapatacağınız alanlar için, pencere açacağınız alanlar için ve gerçekten o eşya sığıyor mu, sığmıyor mu? Size ne kadar bir hareket alanı sağlıyor? Bunları görebilmeniz için simülasyon sağlayacaktır. Santim santim ölçerek hata payını en aza indirecek şekilde ölçü almamız gerekiyor ve ölçüyü bilgisayara geçirip projemizi netleştirmek istiyoruz. Koltukların sökümüyle başlayacağız. Tavan barlarını sökeceğiz. Duvar panelleri, tavan panelleri sökülecek ve bu şekilde devam edeceğiz. Hadi başlayalım. İlk koltuğu ayırdık. Merhaba. Nasıl gidiyor? Ustam yardıma ihtiyaç var mı? Evet, küçük usta geldi. Küçük usta. Merhaba. Merhaba. Oğlum sen Söküyoruz. Neye söküyoruz? göz kamerası. Herhalde. Koltuklar söküyoruz. Atmış babam. Atmış buraya koltukları. Evet. İşi ustasına teslim ettik. Usta Asaf usta. fiyat falan da vermedin sen. Bu iş bize çok pahalıya mal olmasın. Sonra ödeyemezsek mahcup oluruz. Usta, Vermedi. Para falan vermiyorum. para istemiyor musun? İstemiyorum. Aa ne iyi usta. Para istemeyen usta bulduk. Herkes Asaf Usta'ya işleri yaptırabilir. Para istemiyor. Sanki çıkacak. Yardım edelim mi Asaf Usta? Çilek ister misin Asaf usta? Aferin be. Sökmüş ya. Sökmüş sökmüş. Onu çıkartırım. Hah, aferin. Aferin sana kanka. Son koltuklara geçiyoruz. Evet. Biz Çok yemek molası veriyoruz. 10 dakika. Tamam. 10 dakika sonra görüşürüz. Kapat. Arkadaşlar koltukları sökmek oldukça basit. 15 anahtarla sökebilirsiniz. Ve bu şekilde bir anahtarla sökebilirsiniz. Yalnız tam koltuk altlarında biraz girintili olduğu için şu şekilde bir ağız kullanmanız lazım. Bu buraya girişi kolaylaştırıyor. Şöyle göstereyim. Direktman girmiyor. Biraz anahtarı bükmek gerekiyor yani şu şekilde. Düz anahtar buraya çok zor giriyor. Ama bunun da çok kolay bir şekilde açabiliyorsunuz.
Aslında elde zaten çeviremiyor. 2 tane burada cıvatası var. 2 tane de burada cıvatası var. Bunları söktüğünüz zaman koltuklar yerinden ayrılıyor zaten. Burada bir ray sistemi var. Bu ray sistemi koltuklar istediğiniz gibi öne arkaya hareket ettirmenizi sağlıyor. Burada da aynı şekilde. Bunun altında ray devam ediyor. Sökmeye devam. Merhabalar. Çok tozlu bunlar. Biz karavan yapıyoruz. Kapıyı açar mısın Zeynep? Evet, kapıyı açacağım. Nasıl açacağım? O- Onlar şimdi değil ama. Geliyor. Evet. Alın terinin yağmur suyuyla karıştığı tek kanal One Way. Alın teri dökmeden hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Evet, koltukların söküm işlemlerini tamamladık. Epey yorucu oldu. Taşımak daha doğrusu yorucu oldu. Arka koltuklar bagajın içerisinden cıvatalı sökülüyor. 13 numaralı somun var üzerinde. Onları o şekilde sökmek gerekiyor. Şimdi tavan barlarını sökmeye başlıyoruz. Evet, bu tavan barlarının sökülmesi için burada ayaklar yapılmış. Bunları yakından göstermek istiyorum size. Şu şekilde kutular var. Kapak bunlar. İçerideki ayakları örtmek için yapılmış. Şurada pinler var. Bunları söküyorsunuz. Daha sonra altından şu şekilde ayaklar çıkıyor. Ayakların içerisinde 17 idi yanlış hatırlamıyorsam. Somun var. Arkada da bir tane aynı somundan var. Bu iki somunu söktüğünüz zaman tavandan ayırmış oluyorsunuz bu barı. Ayrıca arka tarafta yerde perdelik var. Perdeliğin burada vidalarla tutturulmuş durumda perdelik normalde. Perdeliği söktükten sonra şuraya ulaşıyorsunuz. Bunların da 13 anahtarla sökülen somunları var. Burada 1-2 tane cıvatayı söküyorsunuz. Bu iki cıvatayı söktükten sonra duvardan da ayrılmış oluyor. Bu şekilde çektiğiniz zaman tavan komple gelmiş oluyor. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Eğer araç klimalıysa var. Elektrik bağlantıları var. Su tahliyesi için olan hortumu var. Bunların hepsi sistemin içerisinden geçiyor. Burada kanalın içerisinden geçiyor.
Tavan barını indirmeden önce bunları mutlaka iptal ettirmeniz ya da sökmeniz gerekiyor. Eğer içinde gaz varsa bu gazın boşaltılması lazım. Klimayı söküp atacaksanız çok önemli değil. Onun için önce gazı boşaltmanızı tavsiye ederim. Ya da bir klimacıya götürüp boşalttırmak gerekiyor. Evet, devam edelim. Evet, şu anda klimacıdayız. Aracımızın gazını çektireceğiz. Sistemi komple geçici olarak devre dışı bırakacağız. Daha sonrasında işimiz bitince klima hattını tekrar düştükten sonra arkadaş emanet ettiğimiz gazı geri alacağız. Sisteme de bağlatıp inşallah yola devam edeceğiz. Ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız abi? Bunu mecburen buradan böyle keseceğiz. Sonra ekleyeceğiz bunları. Öyle mi? bunun Öbür türlü aynısı. üstten mi çekmek Öbür lazım? türlü daha çok teferruat bak. Komple klimanın üstünü dağıtmak gerekiyor. Ha. Buradan şu su talyelerini alacağız. Rafları indirdin mi su hortumlarını çıkartacaksın. Onlar lazım klimaya. Bunlar abi tahliye hortumu mu? Evet. Ama niye öyle gidiyor? Bu petekler biri arkadan şuradan şey yapıyor. Hı hı. Aşağıya süzülüyor. Bir tanesi de ön direğin olduğu yerden, o maşbelin olduğu yerden süzülüyor. Neden? Yani bir tanesi yetmiyor mu? Niye çift yapmışlar? Rampa iniyorsun, ön He. tahliye etsin. Rampa çıkıyorsun, arka O tahliye zaman etsin. bunda bu direktman eğime göre hareket eden bir sistem. Maile göre. Düz duruyorsa 2 bordan da 4 bordan da tahliye eder. Buradakiler de aynı. Aynı. Anladım. Peki bunu biz buradan mesela camları kapatacağız ya. Buradan biraz da indirsek de olur o zaman, değil mi? Tabii canım, tabii. Mobilyanın içine bir yerde bırakacaksın. Hortumları çıkar. Ha, Oradan... yani öne kadar bunu götürmem şart değil. Yok canım. Zayi. Tabii, çünkü mobilya gelecek buraya, altını arkasına indiririz. Efendim Değil mi? Süleyman abi. Yere su, Aleyküm normal selam. su ya, saf su üretecek bu. Yoğuşması. Senden de abim. Yok yaparız hepsini öyle hallet. Hadi bırak şimdi çekimi. Çekim bırak çekimi. Dur. Ver ben çekeyim sana. Biz çekim ya. Bırak çekim. Çekeceğiz. Çok önemli. Tuttum. Kasap et derdinde. Bana bırak. Bizimkiler çekim derdinde. Evet. Sonsuz dönem çivata yapmışlar. Bunları satabilir miyiz? Tamam mı? Satabilir misiniz bunu? Alıyorlar. İbrahim ilk arkayı indirebiliyor musun? Bir saniye. Hangi cıvata ya? Yok tamam. Aç İbrahim'i aşağıya doğru. İndir aşağı doğru indir. Bence civata var orada. Ben varım Hiç çıkmıyor. Yok ya cıvata yok ya. Tutuyorum şu an. Niye çıkmıyor ki? Hop kaldırın be. Ha şimdi çıkacak galiba. Ne tutuyor oradan ya? Hortumlar tutuyor. Mehmet ileriye yumurtalar kafasını çıkarttır. Asıl onu. Bana kanatsak mı oluyor? Evet. Neyi yaptın? Poz veriyorum. Poz verin çekiyorum. Aletin kralı geldi. Bu aşağıda indir bakayım kuyruğu. Haydi. Hadi olacak. Borular tamam. Bravo. Asılayım bak. Boruları çek dur. Tamam indir. Şimdi bu asılma ya. Aşağı doğru indir. İndir kuyruğu aşağı indir. Şu bak. Ben çıkayım abi. İndir tamam. O tarafı tutalım. Amfini şu şeyi kesmeniz lazım. Hemen arkanda yan keski. Anteni. Geliyor. Pek de 2 kişilik bir şey değilmiş galiba. Bak ben zaten adam yapacaktım ki oraya.
Merdivenden adam yapacaktım. Öyle mi? Planladın onu kafanda yani. Evet. Nereye keskiyi bu? Ve Dur şu kar var. Tavanlanmasa kapılar. Tamam bırakalım. vay ya Rekorların uçlarını keseceğiz. Ya rekorların uçlarını ver şarjıyı şurada kafeye alalım komple sacı. Alabiliyorsun. Ver. Ayıpsın. Bunu arabanın içine nasıl sokmuşlar böyle? Camlar yok, camlar falan yok. Nasıl çıkacak bu peki arabanın içinden? Kesmeden? Camları çıkartacaksın ya. Camları çıkartacaksın. Hemen çıkar mısın? Yani ya bunun kışı var, yağmuru var. Uzun Hemen. bayağı ayağının altında duracak bunlar. Gökçen'e Cidden camdan çıkacak ha. Şaka gibi. Belki şeyden çıkar ya. O şeyi çıkartınca çapraz çıkabilir. çapraz çıkar önden ya. Arkadaşlar Ayazota'ya gelmeyin. 150 dolar saatim. vay. Herkes gelemez. Biz gazımızı sattık yani o şekilde. ya o kadar Bu usta var ya düşün. bu usta. Son kuruşuma kadar aldı de. Gazı sattık. Güzel. Hani Efendim şu boruları öğrenci parası önce akbeni bozdurur ya. Son 7 lira, 8 lira, 10 gibi. Gazımızı sattık, işçiliği ödedik. Evet şu anda Beni çek, klima beni. boruları mı çıkıyor? Beni çek. Açıklama yap. Ama barlarını biz sökecektik evde kendi imkanlarımızla. Ama usta kıyamaz dedi, siz indiremezsiniz dedi. Klimayı sökmüşken ben bunları sökeyim dedi. 5 kuruş da istemiyorum dedi. Allah razı olsun. Ama kimseye örnek olmaz. Bazen planlamadığınız şeyler olabiliyor yani. Ya böyle güzel sürprizler falan. Arkadaşlar yalan söylüyor. Ben parlament içiyorum. 2 kısa parlamentte bu iş biter. 2 kısa var mı? İbrahim de var ya. Ucuzmuş ya. Ne ucuz abi. 2 kısa parlament. Ucuzmuş. Bizim gibi klimasını kullanmak isteyenler bu şekilde Çıkarıyor musun? yapabilirler. Al geçti. Abi kesmek yok kesmek. Satacağız bunları. Taş motoru çıkarmayın korkarım ben. Ablayı içeriye versene. Hayatım onun şarjı bitti galiba. Telefon. Kapandı mı? Yok. Ayağını çek. Tamam biz Sana yolculukta böyle bir sıkıntı vermez. Ön tavan tabii. Ölçeceğiz. Niye? Boruları mı? O borular nereden iniyor? Hafif bir şeyden. Motor muayenine köşeden mi? İşte şuradan. Bunun içinden. Bunun içinden mi? Buradan değil değil mi? Hayır. Bunun içinden geçiyor. Aynen. Tamam. Bunu ayırdık mı motora kadar iniyor. Değil mi? Tamam. Bunu yardım indireyim mi? Abi onu olsun. He? Ücreti konuşsaydım ya. 2 parlament buna değil. 4 parlamente biter iş. Parlament kaç para oğlum lan? 100 dolar mı? Parlament. Ne kadar içiyoruz? Cırcırla sökebiliriz. 2 tane cıvata tutuyor abi. Onu niye verdi ki bana? Onu sana niye verdi bilmiyorum. Parlament almaya gitti. Yok o arkadan
Sökümü de ben söktüm onları. Arkadaki tamamen söküldü değil mi? Tamamen söktüm abi. Sadece orada bir civataması çok kadar. Lokmayı alabildim. Ha nerede işte onu? Ha burada. Nereye koydun? Bu mu lokma? Rahat. Hemen sökme ben. Sen onun için mi Oo yönettin? çay molası. Onun için mi yönettin? Saatin içine dahil değil çay molası. Kapatıyorum. Ya sökme abi. Ya sökme. Az takmadık bunlardan motoru. Valla. Güzel sistem. Bize eziyetti ya. Ama tek parça olması çok modülerliğini kaybediyor ya. Böyle 3-4 parça olsaydı. Evet. Kafana da eziyet Evet, olmaz, bu. sökene de. Bunları hurdaya Senin tarafı- verebilir miyiz senin acaba? tarafı iyidir. Evet. Parçacıya verebilir miyiz acaba? Evet. Ah, tamam İbrahim. Aşağı doğru sarkın. Şimdi Çektim mi bu sefer? tamam. İndirebiliriz. Buraya gönderebilirsiniz. Tutun bir mecburen hortumda keseceğiz. Çünkü kroşelerini sökmedik ya. Nasıl? Kesmeden as sadece. İçinde asıldı mı? Ben içinde kroşeler var. Kesi koyuyoruz, bir tane şey koyuyoruz ya. Bağlantı. Tamamdır. Siz de birader şey yapın. O alttaki plastiklere gelmesin. Telefon. Telefon kırık abi. Bu tamam. O ne hortumu şu? Talih. Yok. Şu menfezlere gelen hava hortumu. Ha. Hangisi? Alüminyum. Şu alüminyum. Kağıt boru. Ha. Öndeki şu menfezlere geliyor. Önemli bir şeydi zaten havada geçmiyor. Tamam, topu tüfeği tesisatı alalım. Şunu alabilir misin? Erkan. Başka yağ keskisini aldık. Tekini aldık, tamam. 24'leri aldın mı sen? Neredeydi? 24 anahtarlar var diye şu rafı söküyor, şey söküyor. Altından da sarıp arkada. Bunları verebileceğimiz bir yer var mı ya? Götürmeyelim direkt. Sanayide birisine satabilir Burada mı? miyiz? Hı hı. Nereden şimdi birini bulduğumda Bunları indiremez. Merhabalar. Şimdi tavan barlarını dün sökmüştük ama bugün araçtan çıkaramıyoruz bunları. Gerçekten oldukça zor. Aşkım Sökmesek daha uğraşıyor. Yani işte sökmeden de olmuyordu. Şimdi çok azıcık 5 santimlik bir yerden dolayı yani şuraya takılıyor ve döndüremiyoruz. Yani bu tavan barlarını parçasız full yapmışlar, uzun. Biz de kapıyı sökelim dedik. Şimdi kapının şöyle bir direği var. Ve şu bölgede bir bilezik gibi bir şey var. Dolayısıyla kapıyı çıkartamıyoruz. Biz de artık altta şurada havalı bir motor mu? Piston. Pistonu Havalı var. piston Havalı diyelim. pistonu var sanırım. Havalı kapı olduğu için. Artık motorunu söküp şu plakayı söküp bu boruyu çıkarmayı düşünüyoruz. Çünkü borunun yuvası var orada. Muhtemelen herhalde öyle takmışlar. Yani şu kapı demirini sökebilirsek bu tavan barlarını çıkartabileceğiz diye düşünüyoruz. Olay böyle arkadaşlar. Önce kapıyla ilgili vidaları söktük. Sonra şuraları söktük. Şu kapıyı tutan. Yani kapının demirlerini söktük. Kapı tabi havada kaldığı için annemizi de kapıyı tutması için ayarladık. Öyle. Şu anda hala uğraşıyoruz. Çıkaramadık. Başaramadık maalesef. Kapıyı sökelim dedik. O da bayağı sıkıntı çıkardı bize. Sonra geri takmaya çalıştık. Şimdi ayarını yapmaya çalışıyoruz. Hemen göstereyim.
Serkan Bey burada kapının ayarını yapmaya çalışıyor. Ne yapıyorsunuz? Kapının böyle altında onu tutan bir kelepçe gibi bir şey var. Onu tekrar geri takmaya çalışıyor. Yani sökmek çok kolaydı da takmak daha zor. Yani arkadaşlar biz, yapabilen varsa bilemiyorum ama birkaç videoda çıkartanlar gördük. Onlar gerçekten şu direği çıkarmışlar. O şekilde çıkarmışlar. Öteki türlü sığmıyor hiçbir şekilde. Zaten çok da ağır yani. Biz kesmeyi düşünüyoruz. Keseceğiz. İçindeyken parçalayacağız. Öyle çıkartacağız. Çünkü camlarımızı sökmek istemiyoruz. Camı söktüğümüz zaman yani dönüşüm tamamlanana kadar uzun bir süre yağmur var, rüzgarı var falan. Aracın için herhangi bir sıkıntı olmasın diye camı sökük bir şekilde tutmak istemiyoruz. O sebeple bu barları belli bir yerinden kesip o şekilde çıkarmayı düşünüyoruz. Bakalım. Bakalım neler olacak. Başladık. Evet arkadaşlar, tavan barlarını sökmüştük. Tavan barlarını araçtan çıkartmaya çalışırken tabii çıkartamadık. Başarısız olduk o konuda. Tavan barlarını kesmek istemedim. Farklı bir şeyde projede kullanabiliriz belki diye kafamda birkaç proje vardı aslında bununla ilgili. Tek parça yekpare halde çıkartmak istedim. Ancak başaramadık. Şu kapının direği aslında engel oluyordu. Çünkü bu sadece burada bir 6-7 santimlik bir alana ihtiyacımız vardı. Bu direk onu sağlayacaktı ama direği sökemedik. Sökemedik derken sökebilirdik ama sistemi komple kapıya olduğu gibi amortisörle beraber alttaki şu piston motoruyla beraber komple sökmemiz gerekiyordu. O kadar işçiliğe girmek istemedim. Onun yerine bunu tavan barlarını kesip o şekilde çıkartacağız. İkiye bölerek çıkartacağız. Bu arada sisteme ben yabancıydım. Havalı sistem nasıl çalışıyor tam bilmiyordum. Bunu kurcalarken onu öğrenmiş olduk işte. Birazcık tanıtalım da. Tecrübe edindik. Burada 2 tane ayar var. En önemli şey normalde standartta sizin yapacağınız şeyler. Şu kapının açılış hızını ayarlıyor. Açılış sertliğini ayarlıyor diyeyim. Bu da kapanış sertliğini ayarlıyor aracın. Çok fazla açarsanız bunu kapı çok hızlı çarpıyor. Çok fazla kısarsanız da çok yavaş açılıyor. Dediğim gibi bu açılış şu kapanış ayarını sağlıyor. Burada 2 tane kelepçe var, ana kelepçe. Bu kelepçeler bu boruda kapının açılmasını, kapanmasını buradan sağlıyor. Burada da var aynı şekilde kelepçe. Kısaca sistem bu şekilde. Açmışken iyi oldu. Bir sürü yağ vardı. Tozlanmıştı. Komple yağlarını değiştirdim, yeniledim. Buradaki topuzu yağladım. Kapının ayarı biraz düşüktü zaten. Kapı biraz tam kendini kilitleyemiyordu, kapatamıyordu. Onun ayarlarını da yapmış olduk bu vesileyle. Havalı kapının bu şekilde derdinden kurtulmuş olduk. Yani bizim gibi yani kapıyı sökmek değil de en azından işte ya biraz daha yavaş açılsın, yavaş kapansın diye düşünen arkadaşlar varsa buradan ayarlarını yapabilirler. Teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi kesme işlemimizi gerçekleştireceğiz. Ucundan birazcık işte şu kadar falan kesmeyi düşünüyoruz. Belki kalanı bir şekilde kullanılır diye düşünüyoruz. Evet. Şunu alalım. Yalnız Evet. cama falan gelmemesi lazım kıvılcımların. Bakalım. Bir deneyelim. Cama çok cama sıçrarsa camda iz yapar. Aynen. Biraz bir deneyelim bakalım. Evet. Kestik. Evet. Süper. Kurtulduk. Evet bakalım. Hiçbir Şöyle şeyi bir zayi parça. etmeyeceğiz tabii ki. Buradaki adaptör, kablolar, kolonları söktük, her şeyi söktük. Yani En az Yapacak bir zayiatla şey yok. çıkarmaya çalışıyoruz. Bu da evet.
Artık bu da çıkar herhalde. En azından tek parça olarak belki bir yerde kullanılabilir diye bu şekilde bıraktık. Evet arkadaşlar, birinci tavan barını çıkardık çok şükür. Sıra ikincide. Başlıyorum. Evet başlayabilirsin. Dışına çıkayım. Alttan çıksaydı. Neyse. Ayrıldı galiba. Şurası tutuyor sanırım. Evet, çok az bir yer tutuyor.